Merhaba, hoş geldiniz. Bugün biraz son dönemde gündemde olan dizileri konuşalım istedim. Bu diziler ile ilgili alıntılar ya da ne anlattığına dair kanalda daha önce de paylaşımlar yaptım. Dolayısıyla ilk sezonlar bitmişken üzerine biraz daha konuşmak istedim. Hepsini ayrı ayrı bahsedeceğim fakat önce hepsinin ortak özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak 3 dizide bizim bildiğimiz dünyadan farklı, kurgu bir dünyada geçiyor. She-Hulk, süper kahramanların hakim olduğu Marvel evreninde, güç yüzükleri, Tolkien'in kitaplarında ve bildiğimiz dünyanın ilk oluşmaya başladığı döneme tekabül ettiği düşünülen bir fantazi dünyasında ve son olarak da House of Dragon, R.R. Martin'in yarattığı 7 Krallık'ta geçiyor. Baştan söyleyeyim, tüm bu evrenlerin film ve dizi dünyasına dair konuşacağız. Ancak bu evrenlerin önce kitap ya da çizgi roman olarak yaratıldığını da söylemeden geçmeyelim. Kurgu dünyada geçseler de hem yaratıcılarının başka dünyadan gelmelerinin etkisiyle hem de söz söyleme gücünün kitlelere ulaşacağı gerçeğiyle toplumsal meselelerden çok da uzaklaşamamışlar. Bunun en bariz örneğini Black Panther filmine dair paylaştığım yorumda söylemiştim. ABD'de siyahi hareketin arttığı bir dönemde çizgi romanlara siyahi bir karakter dahil edilmesi epey bariz bir olay. Bu da bu dizilerle ilgili vurgulayacağımız bariz olduğunu düşündüğüm ortak noktaya getiriyor. 3 dizide de izleyiciler güçlü kadın karakterler izliyor. She-Hulk'da Jennifer Lawrence, Güç Yüzükleri'nde Galadriel, House of Dragon'da Rhaenyra. Gelin şimdi dizilere ayrı ayrı bakalım. İlk dizimiz She-Hulk. Daha önce denk gelmeyenler için She-Hulk, Hulk Bruce Banner'ın kuzeni Jennifer Walters'ın She-Hulk olmasını anlatan Disney Plus'ta izleyebileceğiniz bir dizi. Banner'la yaptıkları bir kazada Banner'ın kanının kendi kanıyla karışması sonucu She-Hulk'a dönüşüyor. Dizinin ilk bölümlerinde She-Hulk olma ve bunu kabullenme süreci anlatılıyor. Ve bu süreç Hulk'tan bildiğimiz gibi zor olmuyor. Aksine artık süper kahramanların bu evrende çok bilinmesinin de etkisiyle olacak ki Jennifer She-Hulk olmaya hemen uyum sağlıyor. Hatta öyle bir uyum sağlıyor ki avukat olan Jennifer artık avukatlığı da She-Hulk olarak yapmaya başlıyor. Dizinin inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasındaki en önemli etmenlerden biri de sanırım bu. Süper kahramanlık ve avukatlık üzerine güzel diziler izlemişken bu ikisinin birleşmesinden de güzel bir iş çıkması bekleniyordu. Hal böyle olunca dizi IMDb puanlamasında da her ne kadar bazıları önemsemese de referans bir nokta bence 5.1 puan almış. Özellikle son bölümde yapmaya çalıştığı şey çok yenilikçi ve biraz da YouTube programı tadı verse de önceki bölümleri kurtarmaya yetmediği gibi çoğu kimsenin beğenisini de alamamış. Ben dizilerde böyle yenilikçi denemeleri, diziye izleyiciyi dahil etmeye çalışma çabasını beğeniyorum. Bunun nasıl yapıldığı pek çok şeyde olduğu gibi çok önemli elbette. She-Hulk, Marvel evrenine girmeye çalışan bir karakter anlatımı için yeterli olsa da Marvel sinematik evreninin çekiciliğini yakalayabilmiş değil. Yine de bir kadın süper kahramanın evrene dahil olması tıpkı Miss Marvel'de olduğu gibi önemli bir hareket. Girişte de bahsettiğim gibi dizide bununla ilgili de çokça gönderme var. Gelelim bazıları için bir başka hayal kırıklığı olan ve şu sıralar en çok konuşulan 2 diziden biri olan Güç Yüzüklerine. Güç Yüzükleri, Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinden binlerce yıl öncesini anlatan Amazon Prime tarafından hazırlanmış bir dizi. Dizinin en büyük zorluğu belli, kemikleşmiş bir hayran kitlesine sahip olan çalışmalara yeni bir soluk getirmeye çalışan pek çok kişinin yaşadığı hayranlara kendini beğendirme zorluğu olmuş bence. Çünkü henüz dizi çıkmadan bile diziyle ve evreniyle ilgili tartışmalar çok yüksek perdeden başlamıştı. Bunları bir kenara bırakırsak 2022 yılında müthiş bir prodüksiyon bütçesiyle ve 13 artı yaş sınırına kadar düşmüş bir diziden bahsediyoruz. Bu özellikle önemli çünkü diziyi Yüzüklerin Efendisi severler kadar o filmleri belki de hiç izlememiş genç bir kitleye de hazırlamışlar. Dolayısıyla sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için hedef kitleye göre de düşünmek gerekir. Diziye geri dönecek olursak, dizi evren inşa etmek durumunda kalan pek çok dizi gibi ilk bölümlerinde Orta Dünya'daki mekanları,
oralarda yaşayanları, karakterlerin kim olduğunu ve arka plana oturtmaya çalışıyor. Sonrasında bizi Sauron kim, Stranger karakteri kim gibi sorular etrafında bir yolculuğa çıkarıyor. Ben bu kısmın uzun süreceğini düşünmemiştim ama bu soruların yanıtını vermesi 7 bölüm sürdü. Zaten 8. yani son bölümde de hızlı bir şekilde sorular yanıtlandı ya da yanıtlandığını düşünmemiz istendi. Dizide Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinden alışık olduğumuz anlamlı diyaloglar bazı bölümlerde olsa da çok az yer verilmişti. Yine aksiyon sahneleri de alıştığımız seviyenin çok altındaydı. Ki İki Kule'deki Miğfer Savaşı sahnesi uzun yıllar en uzun savaş sahnesi rekorunu taşımıştı. Sonra onu da bir sonraki bölümde bahsedeceğimiz dizinin evreninde geçen Winterfell Savaşı geçti. Bu iki neden dizinin filmleri bilenler için filmlerin verdiği hissi vermesine engel olsa da o dünyaya dair bir şeyler izlemenin tadını yine de kaçıramadı bence. Bunun da en temel nedeni muazzam görüntü kalitesi. O kadar para harcanmasına değen bir seyir keyfi sunuyor. Dizinin genel anlatısının en önemli yanı da Galadriel'in karakter gelişimi. Orta Dünya'da en güçlü karakter olacak olan Galadriel'in gençlik dönemi ince ince işlenmiş ve sonunda nasıl o güçlü karakter olacağı anlatılmaya çalışılmış. Gelelim 3. ve son dizimize. House of Dragon. Bu diziye pek çoğumuz gibi çok çekimser başladım. Sebebi de elbette Game of Thrones'un son sezonu. Fakat yine de izlendi. Dizi Game of Thrones'un geçtiği dönemden yaklaşık 200 yıl öncesini anlatıyor. Yani Game of Thrones'ta sonradan ortaya çıkan ejderhalar bu dönemde hayattalar ve de her yerdeler. Dizi için Ejderhalar Hanesi isminden de anlaşılacağı üzere ejderhaların bu kadar çokken hanelerle yapılacak savaşlarla Game of Thrones dönemine kadar olacak kayıpları anlatacak da diyebiliriz. Game of Thrones yani Türkçe karşılığıyla Taht Oyunları ve House of Dragons kurgusal ve epey metaforik bir anlatımla güçlü güçsüz ilişkilerini anlatıyor. Sanırım karmaşık hissetmemin bir nedeni de bu. Çünkü normal hayattaki güç ilişkileriyle bağ kurmaya çalıştıkça yok artık. Bu kadar da değil. Bu kadar da olmamalı gibi tepkiler vermeme neden oluyor. Fakat ne yazık ki öyle olabildiğini görüyoruz. Eminim izlediyseniz sizin için de bu böyle olmuştur. Dizi Game of Thrones'un bıraktığı buruk tadı son bölümlerine doğru aldı götürdü gibi duruyor. Bunun en önemli nedeni de hikayenin savaşa evrilmiş olması. Güç Yüzüklerinde Galadriel'de olduğu gibi burada da Rhaenyra'nın karakter gelişimine şahitlik ediyoruz. İlk bölümlerde henüz çocukken babasının varis ilan etmesiyle büyüyerek sorumluluklarına olan bağlılığını izliyoruz. Bir yandan da üvey annesiyle eski arkadaşıyla mücadelesini, hırçın bir gençken savaşmak istemeyen bir yetişkine dönüşmesini, erkeklerin hakim olduğu masalarda sözünün dinleneceği bir güce erişmesini. 2. sezonu şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizler bu dizilerle ilgili ne düşündünüz? Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Hazır yorumlara gitmişken de beğenmeyi, abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınıza göndermeyi de. İyi seyirler.